Ülkemizde çay tarımı yaklaşık 100 yıl önce başlamıştır. Çay topraklarımızdaki pH değerleri bu süre içinde devamlı olarak düşmüş ve aşırı derecede asitleşmiştir. Çay topraklarımızı asitleştiren yağmur suyudur. Yağmur suyu havadaki karbondioksiti bünyesine alarak asitleşir. Temiz ve kirlenmemiş, yağmur suyu bile orta asit yapıdadır. Asit yapıda toprağa düşen yağmur suyu, toprak içindeki hareketinde, özellikle önüne çıkan kalsiyumu ve diğer alkali elementleri eriterek topraktan uzaklaştırır. Ülkemizin en fazla yağış alan bölgesinde olan çay topraklarımız, yağmur suyunun başta kalsiyumu yıkaması nedeniyle aşırı derecede asit sınıfa düşmüştür. Çay topraklarımızın %85'inde toprak pH'ları 4'ün altına inmiş durumdadır. Çay topraklarımızdaki aşırı asitlik, sürgün verim ve kalitesini düşürmüştür. Çay topraklarımızdaki organik madde miktarı ise yıllar içinde devamlı olarak artmış ve organik madde açısından ülkemizin en zengin toprakları durumuna gelmiştir. Organik maddeyi parçalayan aktinomisetler, toprak pH'sı 6 ile 6,5 arasında olan hafif asit topraklarda yaşayabilir. Çay topraklarımız ise aşırı asit sınıftadır. Çay topraklarımızdaki aşırı asitlik, aktinomisetlerin yaşamasına uygun olmadığı için çay topraklarımızdaki organik madde parçalanamadan, yani çay bitkisine bir faydası dokunmadan birikmiştir. Bu nedenle, çay topraklarımızın %80'inde organik madde miktarı, %5 civarındadır. 1 dekar çay toprağının 0,10 santimlik katmanındaki ağırlığı yaklaşık 125 tondur. Yani her 1 dekar çay toprağında yaklaşık 6.000 kilogram organik madde mevcuttur. Ancak çay topraklarımız aşırı derecede asit olduğu için organik maddeden çay bitkisine bedelsiz besin maddesi transferi gerçekleşememektedir. Bu nedenle çay üreticimiz yüksek dozajlarda kimyasal gübreler kullanmak zorunda kalmaktadır. Aşırı kimyasal gübreleme, bir yandan topraklarımıza zarar verirken, bir yandan da çay üreticilerimizin maliyetlerinin artmasına neden olmaktadır. Çay topraklarımızın verim gücünü arttırmak, maliyetleri düşürmek için, toprakta çok büyük miktarda ve hazır durumda bekleyen organik maddenin parçalanmasını sağlamak gereklidir. Bunun için, çay topraklarımızdaki pH'ları yükselterek, çay topraklarımızı hafif asit toprak sınıfına çıkartmak gerekir. pH'ları yükseltebilmek için, granül barkisan tarım kirecinin çay topraklarına karıştırılarak uygulanması gerekir. Granül barkisan tarım kireci, çay bitkisinde nasıl uygulanır? Uygulanacak granül barkisan tarım kireci miktarı, toprağın asitlik derecesine göre belirlenir. Asitliğin kuvvetli olduğu topraklara daha fazla, asitliğin az olduğu topraklara daha az uygulanır. Bu yüzden, ilk önce ziraat mühendisleri tarafından, toprağın pH ve saturasyon derecesine göre uygulanması gereken tarım kireci miktarı belirlenmelidir. Asitlik toprağın içindedir. Bu nedenle granül barkisan tarım kirecinin, kazma veya çapa yardımı ile toprağın içine karıştırılması gerekir. Bunun için de, granül barkisan tarım kireci, gençleştirme budamasının yapıldığı yıl veya takip eden yıl sıra aralarına toprak üzerine uygulanır. Sonrasında kazma ve çapa yardımı ile toprağın içine karıştırılır. Uygulama esnasında eldiven, kapalı toz gözlüğü ve maske kullanılması ihmal edilmemelidir. Granül barkisan tarım kireci uygulaması ile, topraktaki pH değerleri yukarıya çıkacak, toprağın oksijen seviyesi artacak ve organik madde parçalanmaya başlayacaktır. Çay bitkisi, organik maddeden bedelsiz olarak besin maddelerini alacak ve sürgün verimlerini arttıracaktır. Sonucunda, topraklarımızdaki aşırı asitlik giderken, çayda verim ve kalite değerleri yukarı çıkacaktır. Hayırlı ve bereketli bir yıl dileriz.